Evet, sağlık vaktinde konuğum bu sefer partnerim operatör doktor Fatih Dağdelen. Bugün neden bahsedeceğiz hocam? Bugün annelik estetiğinden bahsedeceğiz. Annelik estetiği nedir? Yani İngilizce tabiriyle mommy makeover aslında bunun ismi. Burada aslında meme, karın, bel, sırt yani üst kısmı aslında düzeltme cerrahisinden bahsediyoruz. Daha ziyade annelik sonrası karında çatlak, sarkma, gevşeme ya da göğüslerde gevşeme, sarkma olduğu için bu isim verilmiş. Aslında kombine bir ameliyat tekniği. Burada ne yapıyoruz? Aslında burada yaptığımız şey şu. Annelik sonrası ya da aşırı kilo vermeye bağlı ya da ne bileyim vücut yapı olarak yani doğum yapmasa bile kilo alıp vermelere bağlı vücutta gevşeme, sarkma söz konusu olduğunda vücudun üst kısmını yani göğüsler, karın, bel, sırt kısmını şekillendirme, güzelleştirme ameliyatı olarak aslında niteleyebiliriz. Yani çocuğu doğuracak, size gelecek. Ne kadar süre sonra? Ne kadar süre sonra? Yani minimum 6 ay diyoruz bunun Yani için. emzirmenin bitmiş olması gerekiyor. Evet. Emzirmenin üzerinden 2 ay geçmiş olması Oo, gerekir. bayağı. Yani emzirme bittikten diyelim ki 1 yaşına kadar emzirdi. O zaman bekleyecek 1 yaş 2 aylık olduktan sonra yani 2 ay geçtikten sonra. Eğer 6 ay emzirdiyse üzerinden 2 ay geçecek. Ya da hiç emzirmediyse 6 ay sonra da gelebilir. Yani çünkü karnın yapılabilmesi için en az 6 ay geçmesi gerekiyor. Eğer meme de veriyorsa o zaman beklemek zorundayız. Yani süt verme bittikten 2 ay sonra yapılabilir. Harika. Peki tam olarak neler yapılıyor? Şimdi bu ameliyat tabii bir plan cerrahisi aslında. Çok iyi planlama, çok tecrübeli olmanız gerekiyor. Çünkü uzun bir işlem, konforlu bir işlem. Bir seferde aslında 2-3 ameliyatı ya da 4 ameliyatı kombine ederek yapıyorsunuz. Kaç saat sürüyor? Ne kadar sürer? Bu aslında tabii ameliyatın şekline göre, tipine göre de değişen bir şey. Şimdi her hastanın tabii göğsü mesela büyük olmuyor. Her hastanın göğsü sarkmış olmuyor. Bazen küçük göğüslü de olabilir. Şimdi göğüs küçükse eğer protez koyuyoruz. Şimdi protez koyuyorsak eğer bu yaklaşık yarım saat 40 dakika süren bir işlem. Eğer beraberinde dikleştirme de yapıyorsak bu da bir yarım saat, 1 saat süren bir işlem. Yani sadece göğüsler 1-1,5 saat kadar sürer. Karın bölgesi tabii ki kişinin kilosuna da bağlı bu işlem. Yani kiloluysa eğer yani body mass index dediğimiz vücut kitle indeksi 30'un üzerindeki bir hasta için beraberinde yağ almayı da eklemek gerekir. Eğer 27'nin altında ise bu kişilerde çok fazla yağ almak gerekmeyebilir ya da sadece bel kısmı kalındır, belden yağ alırsınız. Yani buradaki liposuction aslında işlemin hem süresini hem de işlemin yapılışındaki hasta açısından önemini biraz daha artıran bir işlem. Yani eğer hasta ideal kilosuna inmişse yani diyelim ki 60 kiloluk bir hasta ise hani 1,65 boyunda 1,70 boyunda bir kişiden bahsediyoruz. Sadece karnı ve memeyi yaparak bitirebiliriz. Eğer karnı yaparsak karın da 1 saat civarında sürer. Göğüs için dedik zaten 1-1,5 saat, karın 1 saat yani 2,5-3 saatte biter. Eğer liposuction ekleniyorsa liposuction gerçekten hasta için ekstra bir süre. Çünkü yağ alma işlemi 2 saatte sürebiliyor, 2,5 saatte sürebiliyor. Çünkü çok özellikli bir işlem, çok titiz çalışmanız gerekiyor. Yani eğer kilolu bir hastaysa yani body mass index dediğim gibi 30'ların üzerindeyse böyle bir hastada 4 saati de 5 saati de bulabilir. Oo, bayağı. Peki iyileşme süreci? İyileşme sürecinde çok büyük bir fark yok aslında. Yani sonuçta sadece karın germe de yapsak, sadece meme de yapsak, sadece liposuction da yapsak bunların iyileşmesi 1 haftalık bir süreç gibi düşünebiliriz. Yani 1 hafta sonra bu kişi normal günlük hayatına başlayabilir. Kombine de yaptığımızda yani 3 ameliyatı beraber de yapsak yine 1 hafta 10 gün gibi değerlendirmek gerekir. Eğer çalışan bir hanımefendi ise böyle bir işlemden sonra bir 10 gün kadar sonra işine başlayabilecek duruma gelir. Ama spor aktivitesi ya da ağır egzersizler için nereden baksanız yine 1 aylık bir süreci bulması gerekiyor. 3 ila 4 hafta kadar korse kullanması gerekiyor. Onun dışında çok ağırlı yani ağırlı bir işlem değil. Ve bu işlem esnasında annelik estetiği diyoruz. Çünkü bu tip hastalar genellikle doğum yapmış oluyor ya da aşırı kilo vermeye bağlı böyle bir ameliyatı tercih ediyorlar. Bu hastalarda karın ön duvarında da ciddi bir gevşeklik, böyle hamilelik bitmiş ama hala karnı hamile kadın karnı Evet. gibi, hafif böyle göbekli gibi, yağlı olmayabilir.
karın ön duvar kasları gevşemiş oluyor. O yüzden bu tip hastalarda karın iç duvarında mutlaka iç korse diyoruz biz buna. Karın ön duvarında mutlaka sıkılaştırmak, yeniden doğum öncesindeki dümdüz karna ulaşmasını sağlamak gerekiyor. Peki doğumdan sonra o karın niye gitmez? Şimdi şöyle doğumdan sonra aslında karın... Özellikle sezaryen ameliyatlarında. Sanki bebek hala varmış gibi görünür yani. Evet. Şimdi şöyle, şimdi gebelikte normal şartlarda bir kişi 10 kilo, 11 kilo, 12 kilo alsa yeterli aslında. Çünkü bu bebeğin gelişimi için yeterlidir kilo olarak. Fakat genellikle anne adaylarımız yani 10 kilo ile yetinmez, 20 kilo, 25 kiloyla doğum yaparlar. Hatta 30-35. Evet, hatta 30-35 evet. Tabii ister istemez bu kilolardan hani 5-6 kilosu ya da 7 kilosu gebelik yani çocuk ve gebe eşi dediğimiz plasentaya gitse geri kalan 20 kilo, 25 kilo ya da 10 kilo, 15 kilo aslında kadının kendi vücudunda almış olduğu fazla kilolardan oluşuyor. Bunu tabii kişi 6 yıl içerisinde verebilir, 6 ay içerisinde verebilir. Yahut bir yıl içerisinde verebilir ya da veremeyebilir. Veremediği kilolar da işte bir şekilde ona miras olarak kalıyor ve nihayetinde bunu da yapmak bize kalıyor. Tabii bununla beraber çatlaklar olabiliyor, sarkma olabiliyor. Özellikle sezaryen ameliyatı olan kişilerin tam sezaryen izinin hemen üstünde hafif böyle bir çukurlaşma, bir böyle Ya da tombullaşma olur. Bunun yegane sebebi kesi dikildiğinde deri alttaki dokuya yapışır ve karının o kısmında şöyle hafif böyle bazılarında Bombe az olur. bir bombe, bazılarında fazla bir bombe. Yani kadın hep şunu der ki işte ben sezaryen oldum, arkasından karnım sarktı. Aslında karın sarkmasının sebebi biraz da o esnada jinekolog arkadaşlarımızın genellikle özensiz bir dikiş tekniği kullanmaları. Çünkü orada anne hayatı, çocuk hayatı deyip oraya çok özenmezler ve bir süre sonra iyileştiğinde orası direkt olarak çukurlaşır. İzi aslında yok gibidir fakat çukurluk vardır orada. O çukurlukta iz gibi sanki böyle bir vücut şeklini bozar. Bunu da tabii düzeltmek için ancak sadece karın germe yapmak ya da liposuction ile bayağı düzeltebilirsiniz. Hele bir de keloid olmuşsa. Evet, keloid olmuşsa o tabii ki daha da Daha da fena. feci bir şey. Tabii bununla beraber bu annelik estetiği yaptıran kişiler beraberinde buradan alınan yağları popoya kullanabiliriz. Mesela popoyu büyütmek, şekillendirmek bu da mümkün. Ama nihayetinde annelik estetiği dediğimiz mommy makeover ameliyatında karın, meme gerekiyorsa da yağ alma işlemiyle yapılan ve bu esnada karın ön duvarını da sıkılaştırdığımız bir cerrahi prosedür, bir cerrahi operasyon. Peki hanımlar daha çok ya da beyler hangi estetik için geliyorlar size? Şimdi şöyle, tabii vücut estetiğini ayrı, yüz estetiğini ayrı değerlendirmek gerekiyor ki ben her ikisini de sık yapan bir hekimim. Tabii yüzle ilgili kısımda kadınlar başka amaçla, erkekler başka amaçla geliyorlar. Erkekler daha ziyade saç ekimidir. Yani birinci tercih erkeklerdeki en çok yapılan işlem saç ekimidir. Arkasından burun gelir erkeklerde. Daha sonra yaş grubu ilerledikçe göz kapağı olabilir. Mesela dün bir hastama hem burun hem kulak yaptım. Kulak kepçe kulağı vardı. Yani iki ameliyatı birlikte yaptık. Erkeklerde daha ziyade bu. Erkeklerde vücut estetiği dediğimizde jinekomasti birinci sıradadır. Çünkü en çok göğüs bölgesi özellikle erkeklerde çok rahatsız edici, özellikle kilo da almışsa ya da yapısal genetik bir altyapı mevcutsa jinekomasti dediğimiz göğüsün böyle irileşmesi, büyümesi, hatta büyüyüp böyle kadın memesi gibi sarkık hastalarla dahi karşılaşabiliyoruz. Yine erkeklerde karın ve bel bölgesinde yağlanma çok fazla olabiliyor. Buna bağlı olarak da böyle bir simit görüntüsü, böyle bir göbekli hani göbeği derler ya onun gibi. O tip hastalarda da yine karın germeden ziyade yağ alma işlemleriyle uğraşıyoruz. Yine erkeklerde six pack dediğimiz high def liposuction uygulamaları var ki bu özellikle vücutlarını çok özen gösteren, böyle daha böyle maskülen, daha böyle gladyatör vücudu diye tabir ettiğimiz uygulamalar için geliyor. Hatta yine pazartesi günü bir erkek hastama göğüs protezi koydum mesela. Pektoral protez. Pektoral protezden kastım kadın gibi göğüs büyütmek amacı değil, kaslı görünmesini sağlamak için erkeklere de böyle bir yalancı kas gibi yani bir protez. Allah Allah. Tabii. İlk defa duyuyorum. Tabii bu da mümkün. Yani erkeklerde böyle işlemler yapıyoruz Bir genelde. erkek geliyor ve göğsümü kaslı göster diye sana Evet. protez... Of. Aynen protez konulabiliyor. Canınız çok sıkılıyormuş herhalde onun.
Bayanlarda ise biraz daha farklı. Bayanlarda tabii saç ekimi daha azdır. Çünkü saç ekimi yaptığımız bayan hastalarımız var ama bayanlar daha ziyade işte kaşları biraz kalkık olsun diyerek başvururlar. Genç yaşlarda özellikle. Orta yüzü biraz yukarı kaldırmak için başvururlar. Yani 25 35-40 yaşlar arası diyeyim. Yani 25-40 yaş arası ya da 20-40 yaş arası kaş kaldırma, orta yüz germe için başvururlar. Orta yüz germe dediğimiz zaman tabii bir lifting uygulaması ama bunu bir gençleşmeden ziyade bir güzelleşme ameliyatı olarak değerlendirmek gerekir. Sizde Allah vergisi, bakın elmacık kemikleriniz ne kadar güzel, çıkıntılı, hoş, kaşlarınız güzel. Teşekkür Yani ederim. 20'li yaşlarda bile olup yüzü böyle aşağı doğru olan, kaşları aşağıda olan hastalarla karşılaşıyoruz. Bana hep dolgun var derler. Evet. Ben de tam tersi birazcık daha şöyle çökük olsun isterdim ama ben mesela kilo aldığım anda suratım dolar hemen. Evet. O hemen şey derler, dolgu mu yaptırdın falan. Zayıfladığımda da bişektomi mi yaptırdın, yanaklarını mı aldırdın derler. Hani ara yok bende. Elmacık kemikleri çıkıntılı olduğu için mecburen öyle oluyor. Zayıfladığım anda böyle oluyorum, kilo aldığım anda da böyle dolgu gibi görünüyor. Sözün kısası, yani yaş grubu olarak değerlendirdiğimizde bu aslında bir algoritma. Yani tedavi ya da güzelleşme ya da gençleşme prosedürlerinin aslında algoritmasını anlatıyorum. Dediğim gibi 20-40 yaş arasında daha ziyade kaş ya da orta yüz liftingleri için başvuruyorlar. Tabii bunu artık halk arasında kekik göz, badem göz, işte ceylan göz, Çinli gözü ne derseniz diyebilirsiniz. Fox eyes diyen var, kedi gözü diyen var, cat eyes diyen var. Yani bir sürü isimlerle söylenebiliyor. Tabii ki günümüzde sosyal medya çok sık kullanıldığı için insanlar onlardan bakıp diyor ben de neden böyle çekik olmayayım. Tabii bunun aslında belli kriterleri var. Her hastaya yapılan uygulamalar değil ki hastalarımız da bize başvurdu. Zaten onları detaylı bir şekilde aydınlatıp hangisinin olması gerektiğini, nasıl olması gerektiğini ki hasta örneklerini onlara gösterdiğimizde onlar da karar veriyorlar. Tabii burada hiç düşünmeden burun cerrahisini ayrı bir klasmana koyuyorum. Çünkü burun hem erkekte hem kadında en sık yaptığımız cerrahi prosedür. Yani burnu bir tarafa koyacak olursam yüzle ilgili diğer estetik prosedürlerden bahsediyorum. 40'lı yaşlardan sonra ya da 45'inden sonra bu defa artık güzelleşmenin yanında bir de gençleşme beklentisiyle bayanlar başvuruyor. Bu tip hastalara bu defa ne yapıyoruz? Yine kaşlar düşükse kaş kaldırıyoruz. Yüzler eğer sarkıksa yüz germe yapıyoruz. Ki buradaki yüz germe tekniklerimiz de hastaya göre, yaşına göre, beklentisine göre, hastanın durumuna göre değişiyor. Şimdi yüz germe tekniklerinden bahsederken işte sadece deri germek var. Deri gerip beraberinde alttaki astar dokuyu sıkılaştırma için plikasyon dikişlerimizi yapabiliyoruz. Ya da derin plan dediğimiz ciddi facelift uygulamaları söz konusu. Ki bunlar hep hastanın tipine göre, hastanın yaşına göre, beklentisine ve hastanın cilt tipine, sarkıklığının derecesine göre farklılıklar arz edebiliyor. Bunun ötesinde bir de hiç vazgeçemediğimiz boyun uygulamaları söz konusu. Boyun uygulamalarında özellikle gıdı için sadece yağ almaya gelen hastalarla karşılaşabiliyoruz. Eğer bununla beraber gıdısında sadece yağ değil, sarkma da varsa ki bu özellikle 50 yaşlardan sonra, 50 yaşlardan sonraki 60'larda daha da belirginleşiyor. Hatta 60'lı yaşlardan sonra buralarda 2 tane bant oluşuyor. Böyle çok özür dilerim tavuk ya da horozun ibiği gibi böyle aşağı doğru inen bir bantlanma söz konusu olabiliyor. Böyle Örneklemeniz süpermiş. biraz kötü bir benzetme oldu ama kusura Ya, bakmasınlar doğru. böyle problem olanlar. Yani anlaşılsın diyerek söyledim. Bu tip hastalarda ise artık sadece yüz germe yetmiyor. Beraberinde neck lift dediğimiz boyun germeler ki bu boyun germeler de ya boynun burasından yani çenenin altından girilerek ya da yanlardan girilerek yapılabiliyor. İz kalmıyor mu ya? Yani iz kalıyor ama mesela buradaki çene altındaki iz çok belli değildir. Yine arkada tuttuğumuz izler de direktman saçın dibindedir. Hemen saçın içindedir ya da o yüzden çok belirgin olmaz. Tabii ki hani bir şeyi düzeltiyorsak sonuçta bir izde bırakılıyoruz. Yani bırakılıyor. Ama nihayetinde bu izleri biz olabildiği kadar saklamaya çalışıyoruz. Sözün kısası boyunla ilgili problemleri de yani hastanın tipine göre, yaşına göre, beklentisine göre düzeltmek mümkün. Tabii bunun yanında yardımcı metotlar var. Nedir? Mesela lip lift. Lip lift dediğimiz bıyık mesafesi uzun olan. Bu yaşla beraber daha da uzayabiliyor. Mesela bıyık mesafesi 2 santim olan, 2,5 santim olan ki gülümsediğinde dişleri gözükmeyen hastalarla karşılaşıyoruz. Ya da burada çok ince kırışıklıkları olabiliyor. Bu tip hastalarda yine lip lift faydalı bir şey. Yine genç hanımlar artık günümüzde özellikle bıyık mesafesi uzunsa burayı kısaltmak için çok basit cerrahi küçük uygulamalar yapabiliyoruz.
Yine bişektomi dediğimiz yanak yağ yasıkçıklarının, yani şu yanaklardaki özellikle şu bölgelerden bahsediyorum. Bu bölgeler kalınsa eğer izole olarak sadece bu bölgeden yağ alma uygulaması gibi bişektomi diyoruz biz buna. Halk arasında işte artık Hollywood yanağı diyen var, Angelina Jolie yüzü diyen var. İşte Hollywood yanakları diyen var. Artık diyeni herkes bir isim vererek sanki farklı bir işlem yapılıyormuş gibi gösteriliyor ama aslında olayın ismi bişektomi. Tabii biz bişektomi aslında yıllardır yapıyoruz. Bunu gerek orta yüz germede gerek klasik yüz germede zaten biz bütün hastalarımıza uyguluyorduk ve beraberinde bunu hatta buradaki yağları almayıp elmacık kemiklerini yükseltmek için sanki orada bir protez efekti verecekmiş gibi uygulamalar yapıyorduk. Nihayetinde bakın şimdi konuyu açıyor. Bir anda yüzle ilgili nelerden bahsettim, bir sürü şey ki bizim halkımızda özellikle çene problemi de çok fazladır. Her 4 kişiden birinde çene problemi vardır. Ya uzundur, ya kısa ya da küçüktür, geridedir. Bu tip hastalara da çene implantı ya da çene kemiği ilerletme ameliyatları, ortografik cerrahi dediğimiz, eğer dişte bir basış problemi varsa, ısırma ile ilgili bir sıkıntı varsa o takdirde ortodontik bir tedavi takiben çene kemiklerinde ilerletmeler, geriletmeler tarzında ya da yüz asimetrilerini düzeltme tarzında çok daha ileri boyutlarda artık hani bir yüzle ilgili neler yapılabilecekse hemen bütün uygulamaları o hastaya uygun bir şekilde, kişiye özel bir şekilde tasarlayıp gerçekleştirmek mümkün. Bu da kadınlarda yaptığımız yüzle ilgili en sık prosedürler diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Yine devam edeceğiz. Bize ayrılan şimdilik sürenin sonuna geldik. Evet, operatör doktor Fatih Dağdelen konuğumdu. Programımız devam ediyor.